Focus ST-Line. Abimiz geldi Amerika'dan. Gerçek bir Focus ST sahibi olarak onu hazır Amerika'dan da gelmişken onlar aslında Nürburgring videolarından seni biliyorlar. Aslında iyi oturdu. Yani bu kadar arabanın içerisinde Focus ST-Line her ne kadar gerçek ST olmasa da bayağı bir aradaki farkları... Burada ST-Line'dan ziyade ST Wannabe yapmaları. ST Wannabe. İşte Türkçe'ye onu line geçelim işte. O zaman farklardan başlayalım. Ya bak ne fark var biliyor musun? 1 santim daha alçak normal Focus'tan bu. Birazcık da daha... Tekerleklerim küçük. Daha büyük. O 17 inçler var. İşte jantları falan farklı ki jantları esasında RS'in jantlarına çok benziyor. Evet. Tasarımı tipi aynı. İşte 17'si. Evet. Ondan sonra işte 1 santim daha dediğim gibi yakın. Biraz daha gergin süspansiyonlar var. Görsel şeyler var işte. Tamponlar biraz daha farklı. ST'ye benzetmeye çalışmışlar. Direksiyonun farklı. Aynen. Altı düz direksiyon var. İşte kırmızı dikişler var koltuklarda. Alüminyum pedallar var. Ki alüminyum pedal seviyorum. Böyle birkaç ufak tefek küçük dokunuş var. Kapıyı açtığın zaman ST-Line yazıyor altta alüminyum panel üzerinde. Aynen öyle. Hatta onun üzerinde mavi şeyleri var, jelatinleri vardı. Bugün söktük çekim esnasında. Arabanın rengi çok güzel ama. Arabanın rengi harika ya. Harika yani. Ben görmedim daha önce bu rengi Amerika'da. Sen bu arada senin kullandığın araba mandalina rengi. School bus yellow. Sen zaten onu school bus olarak okul otobüs olarak kullandığı için çocukları okula... Hayır, benim kız aldı okula gidiyor arabayla. Araba benim değil. O da binemiş school bus olmuş. Aynen öyle. Arkadaşını alıp götürüyor beraber. Bir gün o gidiyorlar. Arabayı görmeyeli aylar oldu. Bir aldı bir daha getirmedi yani. Gidiş o gidiş. İkide bir de geliyor anahtarı veriyor. Ya bir ses geliyor bir bakar mısın diye. Anca o zaman göresin. Aynen öyle. Arkadaşlar 3 tane yeğenim var. Bu arada bu testle alakası olmasa da uzaktan yakından aslında alakası var. Focus ST Amerika'daki bu turuncu Focus ST şu anda 16 yaşında mı Selin? Selin 17 yaşında oldu. Selin 17 yaşında. Önümüzdeki sene üniversiteye girecek. Evet. Ama tabii 18 yaş limiti yok orada. 16'da galiba. 16'da şey aldı. alıyor. Permit aldı öğrenmek için. 65 saat araba kullanıyor biriyle yanında. İşte benle, Anne'yle ya da başka bir profesyonelle. Aha. Ondan sonra teste girdi. Teste girdiği gün buna testi veren memurun gözleri büyüdü. İlk defa dedi bir düz arabayla biri geliyor teste girmeye dedi. Artı dedi bu araba çok daha ki kaldırma vurdu çıkarken benim kız 3 şey yaparken hiç mühim değilmiş. Manevra yaparken. Hakikaten yani Selin çok rahat debriyajla. Anneden çok daha iyi. Benim gibi çok rahat yapmıyor. Hani araba hiç sarsılmıyor etmiyor. Memuru da çok iltifat etmiş o konuda. Pat geçti imtihanını aldı. Ve böylece ilk arabası. İlk 17 yaşında Focus ST oldu. 16.5'da arabaya başladığında. Şimdi bak geleneksel olarak içinden başlayalım tamam mı? İçinde bu arabanın sevdiğim şeyleri, Focus'un genel olarak sevdiğim şey bu araba huzurlu bir araba. Yani şehir içinde falan kullanırken sessiz, sakin ve rafine diyoruz ya refined. Yani dışarıdan seni yalıtıyor. 110-120'ye çıktıktan sonra rüzgar sesi geliyor. Aslında o kadar rüzgar sesi gelmesini beklemiyorsun, istemiyorsun da. Ama o vakte kadar çok huzurlu bir araba bu ve şehir içinde kullanımı falan çok rahat bir araba. Özellikle makyajdan sonra malzeme kalitesini falan da büyük ölçüde özellikle şu orta konsolda toparladı. Buralar hep yumuşacık. Ondan sonra işte buradaki ekran güzel. Buradaki ekran o kadar güzel değil. Çok beğenmiyorum. Yani çözünürlüğü düşük geliyor ve tepkileri yavaş. Tepki yavaşlığı konusunda bu ekranda da tepkiler yavaş. Yani menüler arası geçerken işte yukarı aşağı giderken işte 1'den 2'ye geçerken falan hep bir bekleme var. Bir sönüyor sonra tekrar geliyor vesaire. Ama en azından çözünürlük falan güzel. Malzeme kalitesi olarak bazı yerlerde hep bunda Golf'le kıyaslıyorlar Focus'u. Bazı yerlerde aşağı düşüyor. Mesela kapı üstleri çok sert. Golf'te şu ses çıkmıyor. Elim acıdı şu anda. İşte torpidoyu açtığın zaman veya kapı içi gözleri böyle elini attığın zaman oralarda süngerle karşılaşmayı bekliyorsun. Fiyatı yüksek çünkü arabanın ama sünger yok. Eşya göz olarak işte far kumandalarının altında çekmece var bir tane. Bu güzel bir şey. Ama başka işte mesela gözlüklük yok. Burada 2 tane bardaklık var. İşte burada elini böyle sokabildiğin. Yani telefonunu falan koyduğun bir yer var. Böyle şeyler var. Yani Golf'ün hep doğru yaptığı, 12'den vurduğu şeyler burada eksik. İşte nedir mesela? Ben burada bir kol dayama var. Ve bu kol dayama burada. Evet. Biraz geride.
Yani ben bunu isterim ki tabii ki daha yukarıya mesela çıkartabilirim ya da daha öne kaydırabilirim ama bu olmuyor. Bu arkadaşlar bu kol dayama hareketsiz, sabit. Ya da işte bunun hemen arkasında havalandırma kanalları, menfezler yok. İşte arkaya oturduğun zaman arkası muadillerinden daha dar. İşte bagajı açtığın zaman bagajı muadillerinden daha küçük. İşte arkada kol dayama yok vesaire vesaire. Eksikleri var arabanın. Yani bu otomobilin son kısımda da değineceğiz. Donanım açısından da bir titanyuma falan göre eksikleri var. Ondan sonra o detaylar tek bir tanesine bakıyorsun mesela, ha o yok mu? Neyse ya diyorsun mesela, başka bir tarafına, rengine falan bakıyorsun arabanın, ya tasarım çok güzel diyorsun. Sonra başka bir detay görüyorsun, Allah Allah o da mı yok falan derken bunlar birikiyor. Sonra diyorsun ki Allah Allah bu araba ne kadar? Ra geliyor ki onu zaten en son kısımda geleceğiz. Ben dün kullandığımda araba aslında benim çok hoşuma gitti. Yani uzun yolda oturduğu zaman çok rahat, kaymak gibi. Sana da söyledim yani ben bu arabayı rahat kullanırım her gün. Şey yaparak da. Yani amacı farklı, ST değil bu. Ben bu arabayla çok rahat uzun yol giderim. Hiç üzmez. Yorulmadan, sıkıntısı yok. Direksiyonu benimkine göre daha yumuşak, daha hafif. Ama benden daha fazla galiba dönüşü var. Onu dün konuştuk senden. Dönüş çapı biraz farklı, benimkinden daha iyi. Aynen. Benimki hem lock to lock nedir orada? Kilitten kilide çok daha uçtan uca çabuk geçiyor. Uzun yolda mesela gittiğim zaman en ufak şeyde benim araba hemen cevap veriyor. Bu daha lineer, daha ama yani geç değil. Sadece değil. Biliyorsun. Lineer olaraktan devam ediyor. Evet. Benimki çok daha agresif. Daha kısa turdur seninki muhtemelen. Aynen öyle. Ama dönüş çapı hakikaten ben daha önce de makyajlı Focus kullandım. Şu ana kadar kullandığım en çok dönen Focus. İçi çok benziyor tabii. Yani dediğim gibi koltuklar tabii benim için çok büyük problem. Daha önce de konuştuğumuz gibi benim koltukları var. Ne diyoruz ona? Spor koltuklar. Bucket, yani çukur koltuklar var. Aynen. Şu aşağıdaki destekler çok önemli. Benim bacakları topluyor, buraya vuruyorum. Konsola vuruyorum. İki tarafta da hem orada otururken hem burada otururken bacaklarım konsola vuruyor. Burada benim vurmuyor ama orada bu çok dışarıda yapmışlar. Evet. Yani gereksiz yere buraya dayanıyor. Normalde dayanmaması lazım. Kesinlikle. Sen şu anda daha kalın şu anda. Ben zaten kibar oturmak zorunda sağa kalıyorsun. dönmek zorunda kalıyorum yani arabada. Hani ya da koltuğu koltuğu çekmek ben zorunda kalıyorum. Ya da koltuğu çekeceğim. Benimkinden farklı iki tane şeysi var. USB'si var. Bende sadece bir tane var hatırlamıyorsam. Yani iki tane değil. Benimki burada. İçeride bir SD kart girişi var. Burada. Hı-hı. Koltuğun altında bir USB var. Bir de burada USB var. Artı bende var. AV girişi var. Aslında video seyredebiliyorsun araba durduğu zaman. Kilitleniyor kendisi. Başka şey yaparken de başka da. Müzik sistemi yani dün bulduk sonuçta. %50 olduğu zaman pek hoşumuza gitmedi senle benle. Biraz yaptık. Fade yaptık geriye doğru, arka tarafa doğru. Bas uzaklaşınca ön kolonlardan daha bir hoş oldu. Evet. Ama ben beğendim sonra oturduktan sonra. Otomatiğinde bir şey vardı dün. Hani o spor moduna koyduğumuz zaman kick down ya da ne bileyim ben ne diyorsun? Evet. Gaza sonuna kadar bastığın zaman araba sanki boşa atmış ve 6000 devre atıyormuş gibi çıkıyor. Ondan sonra ivmelenmeye başlıyor. O bir şaşırttı beni. Yani bir CVT ben dedim ya dün seninle savaşıyordum. Yani bu arabada CVT'm var. Bu arabada CVT'm var. Bugün aynısını Utku söyledi. Şeysi böyle ya hakikaten çok krema gibi. O da krema gibi yani şeysiz. Seamless geçiyor buradan dikişsiz hiç hissetmiyorsun böyle bir atlamadan. Ama ben beğendim arabayı. Yani hakikaten dün yani bilmiyorum artık bu mi olacak arada komplo mu yoksa bir Japon arabası gibi kullanıyor. İzleyiciye göre değişir. Yani Honda Civic sahipleri çok mutlu şu anda. Yani bir araba kendinden büyük hareket ediyor. Yani bir Altima gibi kullanıyor. Benim bildiğim tabii Altima için söylüyorum. Bir ne bileyim ben bir daha geniş bir araba gibi gidiyor. Yani böyle küçük bir araba gibi davranmıyor büyük yolda. Daha olgun. Hani şeyleri de kullanırlar ve devamlı olarak da Mercedes için söyler. Hani hızlandıkça araba daha bir küçülür derler. Daha bir yerleşir yerine. Onun gibi ben beğendim. Burada müzik sistemi aslında ayarlarını yapmaktan ziyade radyoyla USB arasında çok fark var ki bir otopark ilki olarak arkadaşlar dada bunu istiyorlardı. 21 yüzyıla hoş geldin. Aynen. Ben hep radyodan müzik dinliyorum, tamam mı? Dinletiyorum aynı zamanda. Ve tabii onlar da uyuz oluyorlar. Çünkü hep cızır diyor falan filan, iyi çekmiyor. Abi diyorlar bir USB tak da adam akıllı dinleyelim. Şöyle bir sorun var ki, yani sorun değil tabii de USB'ye takınca zaten çoğu araba iyi ses veriyor. Ama insanlar genelde radyodan dinledikleri için ben de radyoyu açıyordum ama bu sefer sana özel bir ilk yaparak USB'den bakalım ne varmış içinde. Panormos Beach. Sizlere sahilden
ne olduğunu bilmediğim bak bu da şey mesela bu radyo bu. Ama işte ben sana onu söyledim ya, HD radio var Amerika'da. Benim radyolar Sizin öyle öyle olduğu zaman şeyleriniz çok var, evet. daha şey çıkıyor, yani temiz Daha çıkıyor. net. Yok. Ya burada Yaşanır bunlar. Yaşanır. Şöyle USB'den rahat 10 üzerinden 8'i var fakat radyoya geçtiğin zaman 10 üzerinden böyle 5'e 6'ya falan düşüyor. Çünkü boğuk bir hale geliyor. Basslar çok ön plana çıkıyor. Perdeli bir ses veriyor falan. Yani bütün müzik sistemlerinde hep USB çok daha iyidir. Ama bunda fark biraz fazla geldi bana. Bu arada dikkat ettim. Bende var burada şey. Gözlüklük. Ha, bunda yok. bende şey de var. Yani tabii. Evet, o sunroof var ama şey, gözlüklü koymuşlar oraya. Titanium'da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunun bazı eksikleri var, donanım eksikliği. Mesela şeyler Xenon değil ki zaten standart olarak Titanium'da da Xenon yok da. İşte farlar Xenon değil. Müzik sistemi böyle standart bir müzik sistemi var. Bunda problem var mı açarsan? Hiç problem yok. Tamam. Oradaki problem şu, dijital değil. Ki bence hiçbir problem değil. Yani mecburuz şeysiz de, kusura bakma lafını kestim ben. Ya bu da manuel işte. Burası manuel bir klima var. Dediğim gibi bu öznel bir şey. Ben manuel klimayı aslında dijital klimayı tercih ediyorum. Böyle düğmeye falan basmak çok saçma geliyor bana. Ama sonuçta bu bir donanım eksiğidir. Bayağı bir donanım eksiği var bu arabada. Onun haricinde sürüşü, yani o olgunluk hoşuma gidiyor. Benim de hoşuma gidiyor. Aynı zamanda arabayı mesela zorladığın zaman hani direksiyon tepkisi falan Evet. tık 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 diye kafayı çeviriyor. Ve ağırlık transferlerinde mümkün mertebe biraz daha açık olarak çıkarsak biraz gösteririm. Sen beni mi kastediyorsun? Ağırlık transferi. Tamam. Virajda kapıyı açıp atacağım seni. Ağırlık transferi. Bir saniye daha kazandı. Golf diyoruz ya, işte hiç golfün hiçbir zaman yapamayacağı şekilde seni esasında mutlu ediyor. Yani çok keyifli tepkiler veriyor, arkası geliyor ama arkası güzel bir şekilde geliyor. Üsturlu, desturlu, düsturlu ya da o kelime her neyse o şekilde geliyor. Muntazam bir şekilde geliyor. O keyif, bu arabayı hakikaten özel kılıyor, özel bir hale getiriyor. Ama konfor konusunda mesela sıkıntıları var bu arabanın. Yani normalde standart Focus da böyle. Bu otomobil işte 1 santim daha alçak falan, çok bir farkı yok esasında. Çok büyük bir farkı yok. Hazır ben viraj gördüm. Mesela bassam ne olur? Bir yere gidiyoruz. Ağırlık transferi yapıyorum bak. Alışkınım Nürburgring'den. Değil mi? Sen ilk defa oturmuyorsun. Hayır. Krema gibi. Dışarı çıktığımızda da yolcu koltuğundaydım. Krema gibi, aynen öyle bak. Aynen Krema öyle. gibi. Kayıyor araba bak. Evet. Sürtünme sıfır. Çok güzel. Ses yok. Böyle. Ya, ama yani dediğim gibi bu arabayla çok rahat yaşanılır. Yani konfor konusunda dediğim gibi çok büyük bir fark yok ama normal Focus'ta da o var. Şimdi çoğu çukurdan geçerken çok keskin bir şeyden geçmiyorsan, çok da yüksek bir süratte geçmiyorsan araba diyorsun ki konforlu. O sana bir intiba bırakıyor. Diyorsun ki bu araba konforlu. Yani bu araba beni üzmeyecek. Sonra abi böyle sert bir şeyin üzerinden geçiyorsun ya da derin bir çukura giriyorsun. Kaba şeylerden geçerken hiç konforlu değil. Yani bir anda düşüveriyor o intiba. O benim hoşuma gitmiyor. Yani arabanın istiyorum ki ben bir şey olsun. Doğrusal bir darbeymiş karakteri olsun. Yani normalde mesela bu otomobil virajlarda atıyorum çok gergin, çok sportif falan değil. Yani belli bir düzeyde yana yatıyor. Yani dediğim gibi çok konforlu değil. Çok dinamik, çok sportif de değil. Biraz arada kalmış. Çok da beğenmedim süspansiyonlarını. Ya motor bak çok kibar motor. Bunu sanırım bu otomobilde zaten söylediğim bir sürü şey. Ben Fiesta Red gelmişti. O da 1 litre motor, 1 litre 140 beygir miydi neydi? Fiesta'nın da sportifiydi. Sportifimsiydi. Onda da aynı motor vardı. Ona benzer şeyler söylemiştim. Yani bu motor aslında bu otomobil karakteriyle uyumlu. Tamam, bu otomobil kibar bir otomobil. İşte o rafinelikten, medeniyetten, olgunluktan bahsediyoruz. Aslında motor da öyle bir motor. Ama ben 3 silindirli motorun biraz daha böyle vızıldamasını, biraz daha hani rev happy dedin ya sen dün. Evet. Daha böyle devir çevirmeye meyilli olmasını, böyle devir çevirdikçe şevke getirmesini falan istiyorum. Bu araba devir çevirdikçe susuyor. Mesela rölantide 3 silindir sesini duyuyorsun. Bak yavaş giderken. Çok Bir enteresan. de yavaş çeviriyor. Vites oranları da. Şeyi biliyorsun, ST'nin Sound Composer diye bir şeysi var. Evet. Şeyin altında, dashboard'un altında Evet. bir yerde bir şey var. Golf GTI'de de var. Ona koysalardı ne olurdu acaba? Tam o zaman ST Line olabilirdi. Ya onu ben hiç sevmiyorum. Çünkü yapay. Ama 3 silindirli motorlardan genelde bu ses zaten çıkar. Yani bunun herhalde yalıtımı falan çok iyi. Motorun kendi de herhalde hani sonuçta turbo, aşırı beslemeli, atmosferik olmadığı için o da biraz sesi kesiyor. Tabii sonuçta hani öznel bir şey ama şimdi ST Line deyince dediğim gibi biraz daha hani Yani bir şey bekliyorsun. Yani Evet. egzosta biraz cam gibi bir şey koy, biraz bağırsın.
Başka öyle. bir yerde eğer ST line yapacaksak. Aynen öyle. Yani bu bana biraz daha böyle 1.6 benzinli ama atmosferik bir motor gibi geliyor. Evet. Ve çok sessiz bir motor gibi geliyor. Yani yürüyüşü işte yani 125 beygir, aşağı yukarı 125 beygir gibi gidiyor. Sürekli bizim Türk milletinde de şey vardır. Ya 1 litre motor o arabayı çeker mi falan böyle. Bu araba 1350 kilo falan bu arada. Ya 1 litre motor çekiyor tabii ki. Normal dediğim gibi 120-125 beygir. Benim Corolla 118 beygirdi. 1.8 litreydi. 1.8 litre değil mi? Evet. Ki muhtemelen 0 falan da bundan daha uzundur yani. Çok Daha- canım yani ama daha yavaş, benim bayağı Corolla ile yavaş. alakası, benim Corolla eski zaten de Tabii, yani araba çok daha güzel kullanımı bunun. Bir de mesela şeysi yok. dün otobanda işte 150-160'la gidiyorsun, hiç bir zorlanma hissettirmiyor. Frenler fena değil. Ben dün de konuştuk, bazen bir şey yapıyor. Jerky. Aynen paniğe kapılıyormuş gibi bir şey Aynen, hissediyorsun. dağılıyor, dağılıyor gibi. Onu ben kış lastiklerine bağladım. Arabanın üzerinde kış lastikleri var. Olabilir. Onun dışında yani motor 8 litre yakıyor. Genellikle şehir içinde bu otomobile sakin sakin giderken 8 litre yakıyorsun. Ya gazın zaman 11-12 litreye falan çıkıyor ama genelde tüketimi bir C segmenti. Yani bu boyutta bir otomobil için bence gayet makul. Dün sana da söyledim, yani sen benden belki aynı fikirde değilsin. Ben dedim araba parmak ucunda gidiyormuş gibi geliyor, hafifmiş gibi geliyor. Evet. Senin düşüncen belki Öyle. aynı değil, o kadar ağır, hafif değil dedim bana. Yani benim ST'ye göre araba çok daha Hafif dans yapıyor. ediyor böyle şey gibi, Evet, glide ediyor gittiği yollarda. Parmak ucuna pıtı pıtı Parmak pıtı ucuna, pıtı pıtı. yani dağılmıyor, etmiyor, ne yaptıysak bir şey yapmadı araba. Yani Evet. dediğim gibi ben yani everyday commuter harika. Hele trafikte Günlük bir kullanım için şehirde aynen öyle. çalışıyorsam. Günlük kullanım için. Özellikle üniversite öğrencilerine falan çok güzel gidecek bir Dedim araba. benim çocukların hepsini alabilirim bundan, böyle bir şey gelseydi Amerika'ya. Şanzımanda yalnız demin de söyledik, konuştuk. Özellikle otoban sürüşünde bunu çok yapıyor. Sanki boşa atıyor. Mesela bunu Kuga da çok yapardı. Sonra tekrar yakalıyor bak. Evet. Hemen düşürüyor. Daha 6. vitesteyiz muhtemelen ama basıyorum. Ne yapsam? Bak gitti. İşte ben Gitti. bu almost turbo Bak. boost delay. Yani Aslında motorda öyle bir şey yok. Kendi yaratıyor o gecikmeyi. Doğru söylüyorsun. Turbo gecikmesini. Bak S'i aldım. S'te bile bak bir gecikme var. 3000 devirde olmasına rağmen. Kickdown yaptığım gibi daha da fazla. Bak S'teyim şu anda. Evet. Bak Bir saniye bekliyorsun. bir saniye bekliyorsun. Ve S'te beklememen lazım. O beni çok şaşırttı dün. Beni de, aynen. Yani ilk defa hele geçmeye çalışırken bekledim. Nerede? Hani porttayız. Manueli denemedik. Belki onu denemek lazım. Ya manuelde de şeyleri çok yavaş. Yükseltmeleri falan çok yavaş. Onu da denedik, doğru söylüyorsun. Denedik bak. Onu da denedik. Bak. Bir saniye falan sonra düşürüyor. Bak Evet. basıyorum. Bekliyorsun. Bak Aynen, bir geç. saniye. Yani O komut alıyor, Bluetooth'la haber veriyor. He. Şuraya dokun. ha öyle mi? Peki falan. Sakin kullanırken sorun yok. Sakin kullanırken yapması gerekenleri yapıyor ama otobana falan çıktığın zaman özellikle performanslı kullanımda enteresan. Yol tutuş dediğimiz gibi yani bu otomobil eğlenceli bir otomobil. Buradan mesela öyle. Bu Focus'ta neyi seviyorum biliyor musun? Bu araba her zaman önce kafasını içeri sokuyor. Evet. Önce kafayı içeri sokuyor, arkası bir şekilde gelmeye devam ediyor. Ama o ilk turn-in dediğimiz şey var ya, o Evet. direksiyon tepkisi. O Evet. bu arabada çok çok iyi. Hakikaten çok iyi. Yani o süspansiyon geometrisi vesaire hakikaten çok iyi. Çünkü geleneksel hatchback'ler hep ne yaparlar? Önden kaymaya meyillidirler. Ya bu otomobil neticede günlük kullanıma çok uygun, medeni bir araba, olgun bir araba. Bilmiyorum, ben yaşarım dedim sana. Yaşarım dediğin zaman hakikaten benim için çünkü bir iltifat bu araba için. Hani yoldaki tutuşunu, gidişini çok beğendim dün. Buradaki hali de benim hoşuma gidiyor şu anda. Yani araba derli toplu, iyi yoldan geçmiyoruz şu anda. Aha. Hele yani benzinin 4 lira olduğu Dört. yerde Hatta beş mecbursun beş bazı lira şeyler olmuş. kompromize etmeye. Kendi artıları var, kendi eksileri var. Sonuçta nereye geliyor? İş dönüp dolaşıp fiyata geliyor. Ben bu otomobile baktım, işte donanımlarına baktım. Ha, xenon yok dedim. Otomatik farları yok, otomatik seçecekleri yok falan filan dedim. İşte bakıyorum, işte buralar sert vesaire. Ya donanım bakımından fakir bırakmışlar otomobili. Yani o dışarıdan harikulade görünüyor ama Evet. içeride işine yarayan özelliklerden seni mahrum bırakmışlar. 1 litre benzinli bir araba. Tamam otomatik şanzıman ama 1 litre benzinli bir araba neticede. O yüzden dedim ki 80-85 olsa güzel olurdu. Ama bu üzerindeki boyayla beraber bu araba 91-92 falan. İşte o şeyi çıkarsak, manometreyi çıkarsak oradan. Ha, kulakçıkları mı? Kulakçıkları çıkarsa. Bilmiyorum. Şey ne kadar maliyeti Ne kadar maliyeti, ama yani dediğin gibi bir fazla ona göre. Bir de şuna baktığın zaman yani şu entertainment system'da
Navigasyon falan da yok bu arada. Hiçbir şey olmayınca manası kalmadı onun. Değil mi? Biraz atıl kaldı. Yani sadece ekran var Evet. ve bir şey yok. Yani bir ilave fonksiyonelliği gelmedi. Aynen şu 4'te parçaya bayırmışlar ya. Evet. 4'te biri de iş görürdü. Aynen öyle. Çünkü sonuçta Ya müzik dinliyorsun, ya, ya ayarlarla oynuyorsun, aynen öyle. ya istasyon değiştiriyorsun. O yüzden yani bir şey up edilmesi lazım. Ha, bir nerede işe yarıyor biliyor musun? Nerede? Şu anda yol boş olduğuna göre Rear view camera. park sensörü yok ama bu var. Anladım. Bir burada zaten. Ama bu mecburi mi Türkiye'de şimdi? Yok. Amerika'da mecburi şimdi. Öyle mi? Evet. Şey gibi, emniyet kemeri gibi. Yok abi bizde Yanılmıyorsam geçen seneden itibaren bütün olan arabalarda olmak zorunda. Size hazır demek ki bu araba. Burada bir ekstra yani bu otomobilin en öne çıkan şeyi donanım zaten geri görüş kamerası. Ya o donanımların seviyesiyle doğru orantılı daha Evet. düşük bir fiyat olsa aslında çok güzel olacakmış. Özellikle dediğim gibi üniversite öğrencilerine falan da veya evin tek arabası olarak hem babanın kullanabileceği hem çocuğun kullanabileceği çok güzel bir araba ama bence şeye gitmeleri gerekiyor. Almost emotional. Not there. Almost emotional. Yani daha mantıkla duygusal arasında Ya, duygusallığa gidemedi. güzel, evet. Az kaldı. Evet. Bir şey bu. Hani belki sound composer yapabilirdi. Bilmiyorum ne yapabilirdi. Ya da başka bir şey olabilirdi. Ya da navigasyon ilave etsen olabilirdi. Evet. Bu testi beğendilerse like düğmesine ne yapsınlar? Bassınlar. Bassınlar. Amerika'daki Focus. Tam mı? Up mı? Evet, tam. İngilizce altyazımız da var. Amerika'da vardır değil mi sizin de forumlarınız? Focus. Var. Focus Club. Hatta Focus Org var. US. Focus ST Org var. Org. Evet, hepsi çünkü çok meraklısı var. Yani görmüşsündür eminim. Tabii. Amerika'da. Focus'un kendisine ait var. ST'lerin ayrı grubu. Ha. Bu ST gruba gider bu. ST Line Mine arada gider. Biraz büyümesi lazım. Oralarda da paylaşsınlar o zaman. Sonraki testlerde arkadaşlar görüşmek üzere. Abimizi inşallah bir daha ithal ettiğimiz zaman bir dahaki sefere Teşekkür ederiz. Daha küçük. İnşallah sen geleceksin Amerika'ya. Evet, bu sefer bir dahakine Benim arabaya binip onunla yapacağız. Aynen öyle. Kafa kafaya. O zaman bir de belki şeyi buluruz bir yerden. Başka arabalar da buluruz. Evet. Amerika sırayla şöyle dizeriz. Camaro'ları, Corvette'leri. Allah ne verdiyse. Ne verdiyse buluruz bir şeyler. Yani var tanıdıklarımız. İmkan var tabii. Eyvallah. Buluruz birkaç tane. Bu şey yapamayacağım. Kolay Sözümüzü kolay aldık. giremeyeceğin altına. Araba. Görüşmek üzere. Motor 1 enteresan. litreyle de bekliyor musun o kadar şey olmasına sportif? Yok, Tabii beklemiyorum belki yani. Amerika'dan gelince yani 1 litre bana şey gibi geliyor. Hani 1 litre sana uzaktan şaka kumandalı bizde normalde çim biçme makinelerinde 1 litre motor var. Kapa. 1 litre demiş ki yani motor. Bak Harley Davidson'larda 1,5 litre motor. neydi onlara bir şey V bir şey diyorlardı. V-Twin. V-Twin. Evet.